Geçen hafta ünlü bir televizyon şovunda New York sokaklarında gezebilen bir uzay aracı konu edildi. There it is. Cool. Yeah. This looks like the Batmobile. Yeah, Look it at all does. the angles. Aslında bu araç bir yıldan beri New York'un çeşitli yerlerinde görülebildiği için çok fazla önemsemedim ve programı izleyen diğer kişiler gibi sadece gülüp geçtim. What is this guy doing? Hey, I'm driving here. I'm gonna back it up. Hit it. Çünkü bu bir haber programı değil, komedi şovuydu. Ama yabancı ve yerli basında sonra da sosyal medyada ciddi bunun haberleri yapılıp paylaşılmaya başlanınca bu aracın gerçek hikayesini anlatmaya karar verdim. Çünkü bu hikaye dikkat çekme sanatıyla ilgili ve doğru yapıldığında bu o kadar da kötü bir şey değil. Dikkat çekme sanatında NASA çok başarılı. Uzay kavramını öyle bir sahiplenmişler ki geçen haftalarda yayınladığım asteroid videosunun altındaki yorumlarda bile NASA'ya sövüp sayanlar var. Oysa asteroide robot indirenler Amerikalıların değil Japonların uzay ajansı olan JAXA. İster inanın ister inanmayın dünyada NASA'dan başka uzay ajansları da var. 2018 yılı itibariyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 72 ülkenin kağıt üzerinde bile olsa kendine ait bir uzay ajansı var. Bunlardan 14 tanesi çok ciddi çalışmalar yapıyor ve düzenli olarak uzaya roket gönderiyor. Aralarından Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu uzay ajansları insanlı uzay uçuşu yapabilme ve Ay'a araç indirebilme kabiliyetine sahip. Hem bu üç ülkenin hem de Avrupa ve Hindistan'ın uzay ajansları Mars'a 1971'den beri uydu gönderiyor. Bakın Ay'a değil Mars'a diyorum. Evet Hindistan bile 74 milyon dolarlık bir bütçeyle 2013 yılında Mars'a Mangalyaan adında bir uydu gönderdi. Ve bildiğiniz gibi son olarak Japonya Uzay Ajansı da bir asteroidin üzerine ilk kez robot indirmeyi başardı. Ama biz hala Amerikalılar uzaya gitmedi bizi kandırıyorlar diyoruz. Uzayla ilgili duyduğumuz her şeyi NASA'dan biliyoruz. İşte buna jenerik marka olmak deniyor. Bilgisayar oyunu yerine Atari ya da kağıt mendil yerine Selpak demek gibi bir şey bu. NASA'nın böylesine güçlü bir algıya sahip olmasının temel sebeplerinden biri elbette onun devasa bütçesi. Dünyadaki diğer tüm uzay ajanslarının yıllık toplam bütçesi 18,5 milyar dolar civarındayken NASA'nınki tek başına 19,5 milyar dolar. Bu Amerikalılar için bile çok yüksek bir bütçe. Ve yine ister inanın ister inanmayın Amerikalıların da neredeyse yarısı ya bizim vergilerimizi böyle boş işlere harcıyorsunuz da ne oluyor ya biz uzaya falan çıkmadık da kandırmayın bizi deyip duruyorlar. I don't believe we landed on the moon. İşte NASA'nın bu devasa bütçesini koruyabilmesi ve hatta her yıl arttırabilmesi için PR faaliyetleri yapması gerekiyor. Buna kamuoyu yaratmak diyoruz ya biz. Kamunun yani halkın verdiği paraların, vergilerin boşa harcanmadığını, iyi bir amaç uğruna sarf edildiğini anlatması, göstermesi lazım. Şimdi bütün bu bilgilerin ışığında New York sokaklarında dolaşmaya başlayan o uzay aracının hikayesini bu kez birlikte kovalamaya başlayalım isterseniz. Üzerinde NASA'nınkinden başka bir logo daha görüyoruz. Kennedy Space Center Visitor Complex logosu. Burası NASA'ya ait olan Kennedy Space Center'ın hemen yanında. İşletmesi 2028 yılına kadar Delaware North adlı bir şirkete verilmiş, özel bir şirkete. Bu şirket de hem oranın masraflarını karşılayabilmek hem de kar edebilmek amacıyla bir turist cazibe merkezi haline getirmeye çabalıyor. Ve bence gayet de başarılı oluyor çünkü geçtiğimiz yaz ailecek ikinci kez orayı ziyarete gittik biz de. Tabi burası NASA'dan farklı olarak bir kamu kurumu olmadığı özel bir işletme olduğu için kapıda $50 kişi başı $50 bilet parası ödüyorsunuz. Bir de otoparka $10 verince bütçenizi birazcık acıtmaya başlıyor ama gerçekten içerideki atraksiyonları görmeye değer. Çeşitli sergiler, filmler ve simülasyonlarla uzay meraklılarına gerçekten güzel deneyimler yaşatıyorlar. Ve en büyük cazibe noktası da uzaya 33 kez gidip gelmiş olan uzay mekiği Atlantis'in olduğu bölüm. Arkamda görmüş olduğunuz uzay mekiği Atlantis. Zaten bütün olay keşfetmekle ilgili ya, kayıp kıtanın adını vermişler.
those at? Dediğim gibi burası özel bir işletme fakat her yerde NASA logoları gördüğünüz için yine bazı Amerikalılar ya bizim vergi paralarımızı böyle cafcaflı oyuncaklı şeylere mi harcıyorsunuz demesinler diye her yere burası tamamen ziyaretçi biletleriyle fonlanmıştır, hiç vergi parası kullanılmamıştır yazıyorlar. Zaten bu ziyaretçi merkezi uzunca bir süre karlı bir işletme olarak kalmayı başardı. Ama Disneyland, Legoland gibi tema parklarıyla meşhur Orlando'ya sadece 45 dakika uzaklıkta olduğu için oradaki atraksiyonlarla rekabet edemez hale gelince yeni atraksiyonlara yatırım yapma kararı aldı. İşletmenin operasyonlarından sorumlu Terry Protz, Summer of Mars promosyonu kapsamında bir konsept araç yaptıracaklarını açıkladı. Ve bunun için de Hollywood filmlerine araçlar tasarlayan Parker kardeşlerin atölyesiyle anlaştılar. Onlar da kolları sıvadılar. This is the biggest project that Parker Brothers has ever taken on. Çok kısa sürede bu konsept aracı ve onu tanıtacak şu eğlenceli ve daha da önemlisi epik bir müziği olan videoyu hazırladılar. We'll build a skeleton, basically a cage, and then we'll come back in and start putting the body panels over that. Just be careful. You don't want to break my camera. Şimdi arkadaşlar, basbayağı Florida'daki bir otosanayide üretilen bu araç Mars'a falan gitmeyecek. Teorik olarak bu aracın Van'daki öğrenciler tarafından üretilen şu araçtan pek de bir farkı yok. Güldünüz değil mi? Oysa az önce gösterdiğim aracı izlerken heyecanlanmıştınız. Ama ben ne birini yüceltmeye ne de diğerini küçümsemeye çalışıyorum. Teoride pek de farklı değil demiştim ya. Peki pratikte bu iki araç arasındaki farkı yaratan şey ne? Bu kez teknolojiden çok tasarım ve sanat. Van'daki öğrenci kardeşlerimizin kendilerini tasarım konusunda geliştirmeleri gerekiyor. Bir de tanıtım videosunda iyi bir müzik seçmeleri. Aslında hepimizin kendimizi tasarımda geliştirmemiz gerekiyor. Kendimizi daha iyi ifade edebilmenin, daha iyi hikaye anlatabilmenin yollarını aramamız gerekiyor. Dediğim gibi amacım Mars Rover konsept aracını da küçümsemek değil. Tam tersine bize ilham vermesini sağlamak. Zaten bu tür konsept araçlar o yüzden yapılıyor. 2017 yazında Summer of Mars programı astronot Scott Kelly'nin de katılımıyla büyük ve şaşalı bir törenle açıldı. Daha sonra da kamuoyunun dikkatini çekebilmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli kentlerinde dolaştırılmaya başlandı. Geçen yıl bu road trip'in New York durağında içine binen astronot Mike Massimino onun amacını şöyle açıklıyor. Education, inspiration, get people thinking. İnsanları eğitmek, ilham vermek ve düşündürmek için. Özellikle öğrencilerin dikkatini çekmeye çalışıyorlar. Bu konsept tasarımı yaptıran Kennedy Space Center Visitor Complex, öğrenciler için yaz kampları düzenleyip onları astronotlarla tanıştırıyor. Eğitim programları düzenliyor. Bunun için de onların dikkatini çekebilmesi lazım. Bunun en kolay yolu da ünlü bir televizyon şovu sunucusuyla popüler bilim konusunda dünyada ilk akla gelen isimlerden birini bu araca bindirip New York sokaklarında dolaştırmak. Oh my God. Benzer şeyleri yıllardır yapıyorlar. Ünlü İngiliz pop şarkıcısı Sting daha Sting olmadan önce ta 1979'da The Police grubuyken bakın müzik klibini nerede çekmiş. Gayet de güzel olmuş. Bunların hiçbirisi eleştirilecek şeyler değil. Siz benim canlı olarak da yayınladığım Elon Musk'ın uzaya ağır beton parçaları göndermek yerine neden kendi Tesla arabasını gönderdiğini sanıyorsunuz? Dikkat çekme sanatı. Bizim bunları eleştirmek yerine gerçeklere dayanmak kaydıyla nasıl daha iyi hikaye anlatabileceğimize odaklanmamız ve öğrendiklerimizi kendi işlerimize uygulamamız gerekir. Ama sırf dikkat çekmek için bu tür bir haberi ucundan yakalayıp yüzeysel olarak çevirip fazla araştırmadan, sorgulamadan haber yapınca bir de bu haber sosyal mecralarda böyle bir anda yayılmaya başlayınca ne oluyor biliyor musunuz? İki şey oluyor. Ya uzayla ilgili yapılan tüm çalışmaların Amerika'nın bir oyunu olduğuna inanıp
Bunu reddetmek, yalanlamak yoluna gidiyoruz ya da daha kötüsü aşağılık kompleksine kapılıp kendimizi yerden yere vurmaya başlıyoruz. Eller gidiyor aya biz sonunda kaldık yaya. Eller gidiyor aya biz sonunda kaldık yaya anlayışını artık terk etmemiz lazım. Bu da ancak eğitimle, araştırmakla, sorgulamakla olur. NASA, Mars için böyle bir araç yaptırmadı. Konuyla ilgili kendi web sitesinden yayınladığı tek resmi açıklamada az önce bahsettiğim serginin açılışına yardım etmesi için tasarlandığını söylüyor. Yani promosyonel bir araç olduğunu. Zaten Mars'a gönderdiği gerçek rover araçlarını Hollywood filmlerine konsept tasarım yapan insanlar değil, bilim insanları ve mühendisler tozdan arındırılmış özel laboratuvarlarda yıllar süren çalışmaların ardından üretebiliyorlar. Üretmekle kalmayıp dikkat çekme sanatını da kullanmaya başlıyorlar. Özel şirketlerle anlaşıyorlar. Mesela Pixar'ın Wall-E animasyon filmiyle işbirliği yapıp çocuklar arasında bir yarışma düzenliyorlar. Mars'a gönderdikleri tüm gerçek rover araçlarının isimlerini öğrencilerin verdiğini biliyor muydunuz? Astronot Massimino'nun dediği gibi onlara uzayı düşündürtmeye çalışıyorlar. Düş kurdurtuyorlar. Çünkü önce hayal edersin, sonra görselleştirirsin ve en sonunda gerçekleştirirsin. Bitirmeden önce bu videonun sponsoru Akare'nin sizlerin de ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir etkinliğinin duyurusunu yapmak istiyorum. Yılda 2 kere yurt dışı eğitim fuarı düzenliyor Akare ve 11-18 Ekim tarihleri arasında yurt dışındaki önemli üniversitelerin ve prestijli dil okullarının temsilcileri Türkiye'ye gelerek kendi eğitim imkanlarından bahsedip fuara özel burs ve indirim gibi bir takım fırsatlar sağlayacaklar. Eğer siz de her bütçeye göre bulunabilecek bu yurt dışı eğitim alternatiflerini görüp değerlendirmek isterseniz akare.com.tr adresinde ücretsiz online davetiye alabilirsiniz ve böylece eğitim konusunda önünüzdeki seçeneklerin sayısını da arttırmış olursunuz.